Evet, merhabalar. Bugün size burun ameliyatlarından bahsedeceğim. Burun ameliyatı ülkemizde özellikle çok fazla yapılan ameliyatlardan bir tanesi. Bu ameliyat süreci nasıl işliyor? Ondan kısaca bahsedeyim. Öncelikle hastamız bize geliyor, rahatsızlığını anlatıyor. Hastanın öncelikle muayenesini yapıyoruz. Burun içi ne durumda, dışı ne durumda, kemik kampı var mı? Kıkırdak kamp nerede başlayıp nerede bitiyor? Kıkırdaklar büyük mü? Burun ucunda düşüklük var mı? Burun küçültülecek mi, büyütülecek mi? Kabaca hastayı muayene ederken bunlara karar veriyoruz. Arkasından hastaya fotoğraflar çekiyoruz ve o fotoğraflar üzerinde Photoshop'ta bir çalışma yapıyoruz. Tabii ki bu çalışma sizin burnunuz %100 böyle olacak anlamına gelmiyor. Fakat o çalıştığımız şekle burnu getirmeye çalışıyoruz ve genellikle %5 civarında bir oynamayla, bir farkla hemen hemen çalıştığımız şekle getirebiliyoruz. Eğer Photoshop'ta çalıştığımız şekil hastamızın hoşuna gittiyse, evet hastamızla aynı şeyi düşünüyoruz demektir diyoruz ve ameliyat aşamasına geçebiliyoruz eğer hastamız karar verirse. Nasıl yapıyoruz ameliyatları? Açık rinoplasti ya da kapalı rinoplasti şeklinde yapılabilir. Ben genellikle hep kapalı rinoplasti ameliyatını tercih ediyorum. Açık ameliyata gerek duymuyorum. Ancak hasta çok ciddi bir travma geçirmiş, burnu tamamen eğrilmiş, kıkırdaklar değişmiş, çok deforme, aşırı deforme, kapalı vaziyette yapamayacağıma inandığım ameliyatlarsa o zaman ancak açık rinoplasti tercih ediyorum ama çok dediğim gibi tercih ettiğim yöntem değil. Kapalı ameliyatta da aslında ışıklarla sanki açık ameliyatmış gibi yapabiliyoruz ameliyatımızı. Burun içinden yaptığımız kesilerle giriyoruz. Burun içinden ve bu dik olan septum dediğimiz kısımdan giriyoruz. Daha sonra burnu şekillendiriyoruz. Eğer gerek varsa kemikleri dış kısmından kesip orta hatta yaklaştırıyoruz. Kemik kampı alıyoruz. Hastanın nefes alıp almadığını kontrol ediyoruz. Mutlaka tabii ki bu fonksiyonel bir ameliyat ve ameliyat olduktan sonra hastalar mutlaka nefes almalılar. Yoksa güzel görünen fakat nefes alımı bozulmuş bir burun ameliyatı iyi bir ameliyat diyemeyiz. Çok nadiren dış kısımlardan kesi yapıldığında, orta hatta yaklaştırıldığında bazen hastalarda ufak tefek nefes problemleri olabiliyor. Fakat çok fazla değil. Onu da dediğim gibi septum dediğimiz orta bölmede yaptığımız çeşitli müdahalelerle düzeltebiliyoruz. Ameliyat bitiminde burun içerisine bir silikon splint yerleştiriyoruz. Burnun dışında da bir alçı atel oluyor ya da bir termoplastik atel oluyor. Bir hafta sonra burnun dış kısmındaki ateli alıyoruz. Eğer hastamız yurt dışına gidecekse, yani Türkiye'de kalmayacaksa o zaman içerideki silikon splinti de alıyoruz. Ama eğer Türkiye'de ise şöyle yapıyoruz. Alçıyı alıyoruz, minik bir bandaj yapıyoruz, hastamızı gönderiyoruz. İkinci hafta geliyor, ikinci hafta geldiğinde dışarıdaki bandajı da alıyoruz. Üçüncü hafta geldiğinde de içerideki silikonları alıyoruz. Bunun faydası ne? Silikonlar orta hattaki bölmeyi böyle dümdüz ortada tutuyor. Ve biz onları içeriden dikiyoruz septuma. Dolayısıyla 3 hafta bu şekilde kalan burun septumu oldukça güzel iyileşiyor ve böyle eğrilmeler, sağa sola yatmalar pek görmüyoruz. Ama dediğim gibi hastanın hızlı bir şekilde yurt dışına gitmesi gerekiyorsa, eğer 3 hafta burada kalamayacaksa burun içindeki splitleri daha erken alabiliyoruz. Ameliyattan bir hafta sonra ödemleriniz büyük oranda geçiyor. İkinci haftada bandajlarınızı aldıktan sonra rahatça makyaj yaparak vesaire günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Ama tabii ki bir miktar ödem olur burnunuzda. Onun da geçmesi ortalama 1-2 ay kadar sürer. Tabii ki iyileşme bitti demek değil bu. Çünkü yara iyileşmesi 6 ay, 1 sene hatta 2 seneye kadar uzanan bir süreç. Ve burnun şekli yavaş yavaş zaman içerisinde oturur ve güzelleşir. Sizden ricamız ilk 3 ay travmalara maruz kalmamanız. Genelde şöyle şeyler oluyor. Hastaya ameliyat yapıyoruz, alçısını koyuyoruz ve hasta ertesi gün geliyor, çocuğum top attı ya da oyuncakla vurdu, bir şey oldu. Bu tarz travmalar bizim ameliyatımızı çok ciddi bozan şeyler. O yüzden o tarz travmalardan 3 ay kadar uzak kalmaya çalışmanızı öneriyorum. Evet, burun ameliyatı yaptığımız hastaların birçoğunda zaten nefes alma problemleri de olduğu için nefes alma problemleri de çözülen hasta ameliyattan sonra çok mutlu oluyor. Çünkü fonksiyonel olarak da sağlıklı bir buruna sahip oluyor. Burun derisi kalın olan hastalarda ise şöyle yapıyoruz. Hasta evet hemen ameliyat olmak istiyorum derse yapılabilir. Fakat ideali
burun derisini inceltecek, oradaki sebumu azaltacak, burun derisinin daha ameliyat alanında daha böyle güzel serilmesini, daha iyi sonuç vermesini sağlamak için burun derisi için kullanacağı bir ilaç krem yazıyoruz. O kremi her gece burun derisine sürüyor ve oradaki sebum azaldığı için burun derisi inceliyor. Ameliyattan sonra burun ameliyatını daha iyi gösterecek, daha güzel bir deri oluşuyor. Genellikle ben bekleme taraftarıyım eğer çok aşırı kalın derisi var ise hastanın. Çünkü gerçekten kalın derili hastalarda ödem de çok uzun sürüyor. Yani ince derilere göre ödem çok daha fazla sürüyor. Ve bu şekilde bu konuda da sizi bilgilendirmek istedim. Ayrıntılı bilgi için kliniğimize gelebilirsiniz. Ya da WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler.